Merhaba kıymetli dostlar, bugün Mimar Sinan Türbesi'ndeyiz. Mimar Sinan dünya tarihine mal olmuş büyük bir mimardır. 1490 yılında Kayseri'ye bağlı Gezi nahiyesinin Ağırnaz köyünde dünyaya gelmiştir. Çeşitli kaynaklardan edinilen bilgilere göre ki bu kaynakların başlıcaları Tezkeretül Ebniye ve Risaletül Mimariye'dir. Ve bu kaynakları yine Mimar Sinan'ın arkadaşı olan şair Saî Çelebi yine Mimar Sinan'ın bizzat ağzından dinleyerek yazdığı düşünülmektedir. Ağırnazlı Sinan 1512 yılında devşirme olarak alınıp Acemi Oğlanlar Mektebi'ne verilmiştir. Mektepte eğitimini tamamlayan Ağırnazlı Sinan orduda görev almıştır. Yavuz Sultan Selim'in İran ve Mısır seferlerine katıldığı da bilinen Sinan, Kanuni Sultan Süleyman'ın 1521 Belgrad seferinden hemen önce Yeniçeri olmuştur. Yeniçeri Sinan, ordu içinde vazifeli olduğu süre zarfında bir taraftan İran, Suriye, Mısır gibi İslam medeniyetinin önemli kültürlerini, diğer taraftan da Balkanlar, Avusturya, Macaristan gibi Batı kültürlerini görmüştü. Farklı coğrafyaları ve kültürleri görmesi Yeniçeri Sinan'ın Mimarbaşı Sinan olduğu zamanlarda ortaya koyduğu eserlere pek çok zenginlik katmıştır. Mimar Sinan, Kanuni Sultan Süleyman döneminden başlamak üzere Sultan II. Selim ve Sultan III. Murat dönemlerinde İstanbul başta olmak üzere imparatorluğun pek çok coğrafyasında eserler vermiştir. Mimar Sinan'ın en bilindik eserleri arasında kendisinin de çıraklık, kalfalık ve ustalık eserim diye tabir ettiği düşünülen İstanbul'da Şehzadebaşı Camii, Süleymaniye Camii ve Edirne'de Selimiye Camii yer almaktadır. Türbe 3. Murat döneminde inşa olunmuş, inşasında küfeki taşı ve mermer kullanılmıştır. Türbe plan şeması açısından gerek Mimar Sinan'ın daha önce yapmış olduğu türbelere gerekse dönemindeki diğer türbelere benzememektedir. Mimar Sinan Türbesi'nde farklı olarak stilize bir pergel şeması kullanılmış. Bu durum büyük mimarın bilinçli olarak bir mimar için hayati önem taşıyan bir aleti yani pergeli bilinçli olarak türbesine yansıtmak istediği şeklinde yorumlanmaktadır. Türbe açık avlu şemasında ele alınmıştır. Sinan'ın kabri kemerlerle taşınan bir kubbe ve tonozla örtülmekle beraber kenarlardan açıktır. Osmanlı mimarisinde pek çok kez gördüğümüz açık türbe geleneğine bir misaldir. Türbede Mimar Sinan'ın kabri dışında 3 kabir daha bulunmaktadır. Bunlardan birisi Mimar Ali Talat Bey'e ait iken diğerlerinin kime ait olduğu net değildir. Fakat çeşitli kaynaklarda bu kabirlerden bir tanesinde Mimar Sinan'ın hanımı, diğerinde ise torununun yattığı tahmin edilmektedir. Türbe çokgen planlı bir sebille birleşiktir. Su kültürü gerek Türk İslam öncesinde gerekse Türk İslam sanatında önemli bir yere sahiptir. Osmanlı mimarisinde görülen türbe sebil birlikteliğinden amaç, bu hayrattan faydalanan insanların burada metfun olan yani burada defnedilmiş olan insanlara bir hayır dua etmelerini temenni etmektir. Türbenin kitabesi sülüs hat ile yazılmış. Kitabede herhangi bir hattat imzası görülmez fakat Evliya Çelebi seyahatnamesinde türbe kitabesinin hattatının aynı zamanda Süleymaniye Camii'nin hattatı olan Hattat Hasan Çelebi olduğunu ifade etmektedir. Fakat az önce dediğim gibi kitabede herhangi bir hattat imzası görülmemektedir. Kitabe şu şekildedir. Ey eden bir iki gün dünya sarayında mekan. Cai asayiş değildir Adem'e milki cihan. Han Süleyman'a olup mimar bu merdi güzin, yaptı bir camiyi verir Firdevs-i Ala'dan nişan. Emri şah ile kılıp su yollarına ihtimam, Hızır olup ab hayatı aleme kıldı revan. Çekmece cisrine bir tak mualla çekti kim? Aynıdır ayine-i devranda şekli kehkeşan. Kıldı 400'den ziyade mescidi âli bina, yaptı 80 yerde cami bu azizi kârdan. 100'den artık ömür sürdü, akibet kıldı vefat, yattığı yeri hüda, kılsın anın bağı cinan. Rühletinin sa'i idai dedi tarihini, geçti bu demde cihandan, piri mimaran Sinan, Hicri 996. Ruhu için Fatiha ihsanide pirü civan. Yani biraz daha günümüz
diline yakın bir şekilde ifade etmek gerekirse aslında kitabede şunlar aktarılmak isteniyor. Ey şu dünya sarayında bir iki gün gelmiş konaklamış kişi. Burası insanoğlu için huzur yeri değildir deyip bir girizgah yapmışlar. Sonrasında Mimar Sinan'ın Sultan Süleyman'a yani Kanuni Sultan Süleyman'a mimar olmuş bir seçkin kişi olarak Mimar Sinan'a atıfta bulunulmaktadır. Bir cami yaptı ki yani Süleymaniye Camii'nden bahsedilmek isteniyor. Öyle bir cami yaptı ki sanki Firdevs cennetinden buraya bir köşkmüş, bir camiymiş, bir esermiş gibi alınıp koyulmuş. Aynı padişahın yani Kanuni Sultan Süleyman'ın emriyle su yolları, su kemerleri inşa ettiğinden söz ediliyor. Ve böylelikle suyu, temiz suyu, içilebilecek olan suyu halka ulaştırdığından bahsediliyor. Kitabede Çekmece Cisri diye tabir edilen yapı aslında Çekmece Köprüsü'dür. Mimar Sinan'ın inşa ettiği bu Çekmece Köprüsü günümüzde Büyükçekmece'de yer almaktadır ve gittiğinizde Mimar Sinan'ın imzasının olduğu bir kitabede görebilirsiniz. Aynı zamanda 80 yerde de cami inşa ettiği vurgulanmaktadır. Kitabede Mimar Sinan'ın 100 yaşından fazla ömür sürdüğü ve yattığı yerinde bir cennet bahçesi olması temennisiyle karşılaşıyoruz. Mimar Sinan'ın vefat tarihini videonun başında da adını zikrettiğimiz arkadaşı şair Saî Çelebi şu cümleyle düşmüş. Geçti bu demde cihandan piri mimaran Sinan. Osmanlı kitabelerinde genellikle tarihler ebced hesabıyla düzenlenmiş, düşünülmüş birer cümle ile verilir. İşte burada da bu cümle yani geçti bu demde cihandan piri mimaran Sinan aslında Hicri 996 yılını vermektedir. Evet dostlar, Mimar Sinan'ı kısaca anlatmaya çalıştık. Çünkü bir YouTube videosunda Mimar Sinan'ın hayatı tamamen anlatılamaz. Mimar Sinan'dan ve Mimar Sinan Türbesi'nden bahsetmeye çalıştık. Mimar Sinan'ı farklı yönleriyle tanımak ve özellikle kayıp kafatasıyla ilgili bilgi almak için bizleri takip etmeyi unutmayın. Abone ol butonuna basarak, videoyu beğenerek bizlere destek olabilirsiniz. Soru ve görüşlerinizi de yorum kısmına yazmayı unutmayın. Sağlıcakla kalın.